Kapadokya'ya hoş geldiniz. Ama bu sefer peri bacalarına değil, onların altındaki gizemli dünyaya, doğrudan kayanın kalbine oyulmuş o inanılmaz yeraltı şehirlerine bakacağız. Binlerce insanı barındırabilen bu devasa labirentlerin sırları ne? Gelin birlikte çözelim. Şöyle bir an için hayal edin. Bir tehlike yaklaşıyor, ailenizle ve komşularınızla birlikte sığınağınıza giriyorsunuz. Ve içeriden işte bu devasa taş tekerleği yuvarlayıp girişi kapatıyorsunuz. Dış dünya bir anda yok oluyor. Peki, insanları böylesine karmaşık şehirleri metrelerce altına inşa etmeye iten neydi ve daha da önemlisi bunu nasıl başardılar? Hemen en baştan söyleyeyim, hayır, buralar insanların sürekli yaşadığı kalıcı şehirler değildi. Bu büyük bir yanılgı. Aslında günlük hayat yukarıdaki köylerde, tarlalarda devam ediyordu. Bu yeraltı yapıları ise birer kriz planıydı. Saldırı veya istila anında binlerce insanı ve hayvanı geçici olarak koruyan, inanılmaz derecede akıllıca tasarlanmış devasa sığınaklardı. Ve bütün bu planın işlemesini sağlayan şey bölgenin eşsiz jeolojisiydi. Peki ama neden Kapadokya? Bu devasa yeraltı şehirlerini oymanın sırrı neydi? Cevap, ayaklarımızın altındaki jeolojik bir mucizede, yani meşhur Tüf Kayası'nda yatıyor. Milyonlarca yıl önce bölgedeki volkanlar patladığında her yeri devasa bir volkanik kül bulutu kapladı. Zamanla bu küller sıkıştı, sertleşti ve bugün tüf dediğimiz o çok özel kayayı oluşturdu. İşte Kapadokya'nın bütün sırrının anahtarı tam olarak bu kaya. Şimdi bu tabloya bir bakın. Rakamlar belki biraz sıkıcı görünebilir ama asıl sihir burada. Tüf, ne granit gibi çok sert ne de toprak gibi çok yumuşak. Tam mükemmel bir dengede. Yani o dönemin ilkel aletleriyle bile kolayca oyabiliyorsunuz ama aynı zamanda o kadar da sağlam ki koskoca bir şehir başınıza çökmüyor. Doğanın sunduğu mükemmel bir inşaat malzemesi adeta. Elinizde böyle harika bir malzeme olunca o dönemin insanları da bu fırsatı sonuna kadar kullanmış tabii. Bu jeolojik hediyeyi alıp onu son derece karmaşık ve işlevsel bir yaşam alanına dönüştürmüşler. Hadi şimdi o labirentin katlarına birlikte inelim. Bu şehirler rastgele oyulmuş mağaralar değil, tam anlamıyla birer kriz merkezi gibi tasarlanmış. En üst katlar hayvanlara ayrılmış. Neden mi? Çok zekice. Hem hayvanların kokusu ve nemi aşağıdaki yaşam alanlarına inmiyor, hem de kışın hayvanların vücut ısısı doğal bir yalıtım sağlıyor. Orta katlar, sığınma süresince hayatın devam ettiği yerler, mutfaklar, kilerler, hatta şaraphaneler. En altta ise en hayati bölüm var. Güvenli su kuyuları ve en tehlikeli anlar için tasarlanmış son sığınma odaları. Her detay hayatta kalmak için düşünülmüş. Savunma sistemi ise başlı başına bir deha örneği. O devasa taş kapıları sadece içeriden hareket ettirebiliyorsunuz. Düşman kapıya dayandığında eli kolu bağlı kalıyor. Daracık tüneller en kalabalık orduları bile tek kişilik bir sıraya indirgiyor. Bir de buna kafa karıştırıcı çıkmaz sokakları ekleyin ve tabii ki en derindeki insanlara bile temiz hava ulaştıran onlarca metrelik havalandırma bacaları. Bu, kısa süreli bir saklanma için geliştirilmiş mükemmel bir savunma planıydı. Ve bu deha sadece geçmişte kalmadı. Bugün Kapadokya'yı ziyaret ettiğinizde bu binlerce yıllık geleneğin hala yaşadığını görürsünüz. Modern evler, oteller, restoranlar hepsi hala bu eşsiz tüf kayasının içine oyularak yapılıyor ve antik mühendisliğin mirasını günümüze taşıyor. Ancak hikayede kritik bir nokta var. Bu kayayı bu kadar özel kılan, yani o kolayca oyulabilen gözenekli yapısı, aynı zamanda onun en büyük zayıflığı. Ve bu zayıflığın adı su. Kaynak metindeki bu alıntı aslında her şeyi özetliyor. Hayatın kaynağı olan su, bu taş şehirler için yavaş ama bir o kadar da acımasız bir yok ediciye dönüşebiliyor. Peki ama nasıl? Süreç aslında çok basit ama bir o kadar da yıkıcı. Tüf, yapısı gereği suyu bir sünger gibi içine çeker. Kapadokya'nın sert kışlarında bu su donar ve biliyorsunuz donan suyun hacmi %9 oranında artar. Bu genleşme kayanın içinde muazzam bir basınç oluşturur ve gözle göremediğimiz mikro çatlaklar yaratır. Yıllar boyunca bu donma çözülme döngüsü tekrarlandıkça o sağlam kaya yavaş yavaş ufalanır ve yeraltı şehirlerini tehdit eder. Bu grafik durumu çok net bir şekilde gözler önüne seriyor. Tüfün suya olan iştahını granit veya mermer gibi diğer taşlarla karşılaştırdığımızda ne kadar süngerimsi bir yapısı olduğu ortaya çıkıyor. İşte bu yüksek su emilimi onu donma çözülme hasarına karşı bu kadar savunmasız kılan şeyin ta kendisi. Peki,
bu eşsiz dünya mirasının yavaş yavaş yok olmasına izin mi vereceğiz? Elbette hayır. İşte tam bu noktada devreye modern bilim giriyor. Şimdi bu antik yapıları kurtarmak için yürütülen bilimsel çabalara bir bakalım. Bilim insanlarının önünde temelde iki yaklaşım var. Sağdaki sentetik polimerler bir nevi yapıştırıcı gibi davranıyor. Ama bunlar taşın nefes almasını engelleyip nemi içeri hapsederek uzun vadede daha büyük sorunlara yol açabiliyor. Soldaki inorganik yöntemler ise taşın kendi kimyasına çok daha uyumlu. Yani taşı yabancı bir maddeyle kaplamak yerine onun doğal yapısını güçlendirmeyi hedefliyorlar. İşte bu gerçekten dahice bir yöntem. O kadar küçük yani nano boyutlarda kireç parçacıkları düşünün ki bir çözeltiyle taşa uygulandığında en derin gözeneklere kadar sızabiliyor. Orada havadaki karbondioksitle reaksiyona girerek taşın zaten orijinalinde olan bağlayıcı maddeyi yani kalsit kristallerini yeniden oluşturuyorlar. Yani taşı dışarıdan kaplamak yerine adeta içeriden yeniden ölüyorlar. Bu tabii ki deneme yanılmayla yapılan bir iş değil. Gördüğünüz gibi her adım laboratuvarda büyük bir titizlikle test ediliyor. Uygulanan malzemenin miktarı, taşın bu malzemeyi ne kadar emdiği, uzun vadedeki etkileri, her şey bu paha biçilmez mirası gelecek nesillere en doğru şekilde aktarmak için dikkatle ölçülüp biçiliyor. Ve işte buradaki en kilit nokta şu, amaç taşı tamamen yalıtıp onu su geçirmez bir plastiğe dönüştürmek değil. Çünkü bunu yaparsanız içeride hapsolan nem taşa daha da büyük zarar verir. Asıl hedef o çok hassas dengeyi kurmak. Taşın su emme oranını yavaşlatmak ama aynı zamanda doğal olarak nefes almasına yani içindeki nemi dışarı atabilmesine de izin vermek. Kısacası Kapadokya'nın yeraltı şehirleri hem antik mühendisliğin bir deha ürünü hem de modern bilimin en büyük sınavlarından biri. Peki size soruyorum, hangisi daha etkileyici? Bu dünyayı yaratan o antik zeka mı yoksa onu bugün ayakta tutmak için çabalayan modern bilim mi? Düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın.